Yatırımın önündeki en büyük engel duygularınız. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugünkü videomuz yine çok duygusal. Yanlış anlamayın, duygusal dediğim duygularımızın bizim finansal özgür olmamızdaki en büyük engel olması. Duygularımızın ne alakası var bizim finansal özgür olmamıza diyecek olursanız cümlesel bazda haklı olabilirsiniz. Duygular her insanda olması gereken bir şey. Her insanın duyguları olması gerekir. Bu duygular bazı zamanlarda bize o kadar yol gösterebilir ki ama bazı zamanlarda saçma sapan şeyler yaptırabiliyor. Anlam bile veremezsiniz. Evet, sizi duygularınızla vurmaya çalışıyorlar. Kısacası bunu söylemek istiyorum. İzlediğiniz reklamlarda aslında sizin duygularınız manipüle ediliyor. Peki nedir bu reklam? Reklam normalde İnsanları gönüllü olarak belli davranışlarda bulunmaya ikna etmek için ya da izleyicilerin dikkatlerini bir ürüne, hizmete ya da fikir veya kuruluşa çekmeye çalışmak için oluşturulan bir algıdır aslında ya da duyuru da diyebiliriz. Reklam budur. Aslında şöyle de diyebiliriz. Başkalarının hayatına özendirmek. Mesela bir dondurma reklamı var fark ettiyseniz. O dondurma reklamında hazzı yaşayın derler. Sanki dondurma yemiyorsunuz. Dondurma bir gıda. Yersen ağzın tatlanır. Bu kadar. Yani ne kadar büyük bir haz yaşayabilirsin ki bir dondurma yerken. Başka bir dondurma reklamı vardı. Yaz gelince o dondurmayı kesinlikle alman lazım. Çünkü o dondurmayı alınca havuz kenarında mutlu bir tatil geçiriyorsun. Çok ilginç. Ve genelde de plajdasındır. İşte insanlara mutluluğu böyle satıyorlar. Hatta o duyguları o kadar abartıyorlar ki uzun bir süre sizi mutlu edecekmiş algısına kapılabiliyorsunuz. Özellikle kadınlar daha duygusal varlıklar olduğu için mutlu olma algısıyla onlara erkeklerden daha fazla ürün satabilirsiniz. Ve kadınlar çoğunlukla yapmış olduğu alışverişleri de mutlu olmak algısıyla yapar. Alışverişi kafa dağıtma gibi bir mentaliteye oturttuğu için alışveriş yapmak onun için aslında bir kafa dağıtım. Paranın gidişi onun için çok önemli değil. Onun için önemli olan alışveriş yapmak değil. Alışveriş yapmanın vermiş olduğu mutluluk ve haz. O mutluluğu dönem dönem yaşayabilmek için kadınlar genelde alışverişe çıkarlar. Ve aldıkları ürünler çok önemli değildir. O an beğenmesi yeterlidir yani. Kullanmaması da açıkçası onlar için önemli olduğunu sanmıyorum. Ve evin bir köşesine korunmaya mahkumdurlar. Koreli bir filozof vardı, ismini hatırlayamıyorum. Demiştir ki, kapitalizmin ikinci büyük başarısı bize gönüllü olarak tüm hayatımızı paylaştırmakmış. Aslında çok güzel bir söz. Nasıl güzel bir söz? Instagram'a bir giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Herkes bir şeyler paylaşmış. Kimi Fransa'da Eyfel Kulesi'ne gitmiş. Kimisi Dubai'ye gitmiş. Orada deniz kenarında güzel fotoğraflar çekilmiş. Balonlarla havada fotoğraflar çektirenler var, paylaşmışlar. Sonra ister istemez sen de gidip onların hayatını yaşamaya çalışıyorsun. Onların hayatını kıskanıyorsun. Ben de gitsem çok güzelmiş. Keşke buralara biz de gidebilsek diyorsun aslında. Filozof da bunu söylüyor. Etrafındaki arkadaşların sana farkında olmadan bir sürü ürün pazarlıyor. Aslında bir turizm firması gibi çalışıyor. Belli noktalara kitle çekiyor ya da arkadaşın bir elbise giyiyor. Bu kişinin giydiği elbise çok güzelmiş. Ben de bu elbiseden keşke bir yerlerde bulup da giyebilsem diyorsunuz. Denk gelince de hemen alıyorsunuz. İlla aynı marka olmasına gerek yok. Her marka aynı çeşit ürünler çıkartıyor sonuçta. Moda diye bir şey var. Efsane bir şey gerçekten. Bedava bir pazarlama stratejisi. İnanılmaz. Normal şartlarda insanlar reklam vermek için sosyal medya şirketlerine para ödemek zorunda. Ama bu moda denen şey yüzünden para ödemeden sosyal medyada inanılmaz bir şekilde reklam yapabiliyorsun. Hatta bu sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda ciddi kitlelere ulaşıyor. Sadece influencer olmaya gerek yok. Etrafınızdaki insanlar aslında fark etmeden bir sürü reklam yapıyorlar. Sadece ürün ismi yok. Sistem önce sizin ihtiyacınız olmayan ürünleri sizin ihtiyacınız varmış gibi gösteriyor ve bu ürünün eksikliğini size hissettiriyor. Sizde de bu ürün olmadığı için bu ürünün eksikliğini hissediyorsunuz. Ve sonra sosyal medyadan bakıyorsunuz öyle telefon elinizde. İşte şu arkadaşım bunu almış, bu arkadaşım bunu almış. Sonra yavaşça o ürünler baktıkça bilinçaltınıza da işliyor. Ve en sonunda arkadaşınız da aldığı için bu ürünü benim de almam gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Bu eksikliği de giderebilmek için bu ürünü satın alıyorsunuz. Hatta bazen de dikkat ederseniz çok alakasız ürünleri de aldığınızı fark edeceksiniz. Bazı YouTuber'lar Çin'den böyle garip garip ürünleri getiriyorlar. Açılış yapıyorlar, işte kutu açılışı, böyle kutuları koyuyorlar. Hepsini sırayla açıyorlar böyle. İçinde çok dandirik ürünler oluyor böyle. Ne bileyim, su tabancası falan filan. İşte sizin de hoşunuza gidiyor bir tanesi yani. 30-40 tane ürün açıyor. Halbuki bu ürünler çok saçma ürünler ve çok gereksiz ürünler. Ve siz de bu ürünlerden birisini alıyorsunuz yine Çin'den, şuradan buradan, nereden bulursanız.
Size bir ürün satmaya çalıştıklarında en çok kullandıkları şey size olan vaatlerdir. Ne demek istiyorum? Size bir vaat sunarlar. Ortopedik yatak almaya gittiğimde, kendi anım bu, kendi yaşadığım anım. Bir mağazaya girdim ve ünlü bir mağaza, ismi tanındık bir mağaza. Ve bu mağazada inanılmaz farklı ürünler vardı. Görünce şaşırdım ve güldüm. Yani hatta eşime de söylemiştim. Seramik mineral kristalli yatak, bor mineralli yatak, kaya tuzlu yatak. Bu yatakları görünce ister istemez şaşırdım. Ve bu işin biraz da dalgasını geçmiştim. Yani bor mineralli yatakta yatınca ya da seramik işlemeli, seramik yatakta yatınca ne olacak yani? Hani bor mineralinin o inanılmaz faydaları vücudunuza mı gelecek? Ya da yatakta seramik kristalleri olunca bu ürünü 2-3 katı para vererek alacağına evindeki seramiğe arada bir uzan, aynı vitamin ve minerali alırsın zaten. Ve bu yataklar dediğim gibi oldukça pahalıydı. Diğerleri 2-3 katıydı neredeyse. Ama tabii ki bu yatakların alıcısı vardı ki o fiyata satıyorlardı. Mineralli yatak deyince de insanlar bor minerali vücuda çok faydalı olduğu için yatakta yatınca muhtemelen bor mineralinin fayda vereceğini düşünerek bu ürünü satın alıyordu. Ve bazı insanlar da var ki gerçekten sebze meyve yemez. Hani vücuda faydalı olan ürünleri yemez. Gider vücuduma ufak bir faydası olsun diye bor mineralli yatak alır. Çok ilginç geliyor bunlar bana. Ama buradaki en kilit nokta, burada bir vaat var. Başka bir örnek vereyim. Yani bir kozmetik şirketine gittiğiniz zaman burada size satılan ürünlerde size güzel olma vaadi sunar. Güzelleşebilmek için normal şartlarda mağazada %50 indirimli ama piyasaya göre de %200 pahalı ürünleri size sunarlar. Gençleştirici krem mesela, genç görünme vaadi. Hatta bir hikaye dinlemiştim. Nereden dinlediğimi tam hatırlamıyorum ama sosyal medyadan dinledim. İki kardeş var. Birisi muhteşem ve pahalı şampuanlarla saçını yıkıyor. Diğeri ise pazardan alınan böyle çok kaliteli olmayan şampuanlarla saçını yıkıyor. Sonra uzunca bir süre geçiyor, yani 10-15 sene kadar bir süre geçiyor. Bu iki kardeş 40'lı yaşlara geliyor. Bu iki kardeş 40'lı yaşlara geldikten sonra ikisi de kel kalıyor. Sadece birisi şampuanlara, işte saç bakım ürünlerine daha fazla para vermiş, harcamış oluyor. Biz bu kanalda finansal özgür olmaya çalışıyoruz aslında. Finansal özgürlük için çalışan insanlar ve parayı biriktirmeye çalışan insanlar genelde bu kanalı izliyor. Takipçi sayım da genelde erkek bu arada. Onu da açıklamak istiyorum. Çünkü erkekler daha çok finansal özgür olmaya çalışıyor. Kadınlar biraz daha harcama derdinde. Kadınlar biraz daha bas bas paraları elbiselere, parfümlere, kremlere derdinde. Benim burada asıl anlatmak istediğim, duygularımızı kontrol edebilmemiz gerekiyor. Eğer duygularımızı kontrol edemezsek, bize vaat edilen şeylere kanarsak biz finansal özgür olamayabiliriz. Yani kısacası zengin olamayabiliriz. Yapmanızı önerdiğim birkaç fikir var finansal özgür olabilmek için. Her ayın sonunda kredi kartı ekstranızı lütfen elinize alın ve burada gereksiz gördüğünüz harcamaları işaretleyin. Ve bir sonraki ay tekrar bu gereksiz gördüğünüz harcamaları işaretlemeye devam edin. Dediğim işlemi 3 ay boyunca yapın ve her ay ne kadar gereksiz harcama yapmış olduğunuzu görün. Öncelikle bir tespit edin kendinizi. Sonra bu tespitinizden sonra elinizde bir veri olmuş olur. Bu veriye göre bir analiz yapın. Deyin ki ben birinci aya kadar şu gereksiz harcamayı yapmışım. İkinci aya kadar şu gereksiz harcamayı yapmışım. Üçüncü ay şu gereksiz harcamayı yapmışım. Ondan sonra dördüncü ay harekete geçme zamanı. Önce istatistiğinizi geliştirdikten sonra ortalama gereksiz harcama limitinizi görün. Dördüncü ay bu gereksiz harcamaları kademeli olarak azaltma dönemi. Yani dördüncü ay azaltıyoruz. Beşinci ay bir kademe daha azaltıyoruz. Çünkü bir anda insan tüm harcamalarından vazgeçemez. Bir alışmışlık var, bir yaşam tarzınız oluşmuş vaziyette. Bir konfor arayışınız var ve o konforunuzdan taviz vermeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde de taviz verdiğinizde istikrara dönüştüremezsin bunu. İstikrarı kuramazsın. Şunun gibi düşünün, antidepresan ilaçları var. O antidepresan ilaçlarını bir anda bıraktığınız zaman nasıl vücudunuz bağımlılık yapıyorsa, azaltarak bırakmanız gerekiyorsa ben de bunun gibi olduğunu düşünüyorum. Yani kademeli bir şekilde giderleri azaltmak gerekiyor. Bir anda olmadan gereksiz yere yapmış olduğunuz harcamaları azaltarak buradan artırdığınız parayı da yatırıma dönüştürerek finansal özgür olma yolunda büyük bir adım atabilirsiniz. Şimdi herkes için bu söylediklerim geçerli değil. Kimisi var gerçekten kıt kanaat geçiniyor. Gerçekten çok düşük bir geliri var, harcamaları var. Zaten kurtarmıyor kendisini. Temel harcamalar yapmasına rağmen
Et bile alamıyor, süt bile alamıyor. Böyle insanlar da var. Üzgünüm ama böyle bir durum da söz konusu. O insanları muaf tutuyorum. Yani dar gelirli insanları muaf tutuyorum. Ama dar gelirli insanlara da şunu önerebilirim. Ellerine toplu bir para geçtiği zaman bunları önce yatırıma dönüştürmeleri gerekiyor. Fırsatlar her zaman var. Ama güzel fırsatlar insan hayatında 4-5 defa karşısına çıkar. Ve bu fırsatları da değerlendirmek için de sermayeye ihtiyaç vardır. Şimdi bizim bu sermayeyi elde edebilmemiz gerekiyor. Bu sermayeyi elde edebilmemiz için de peyderpey küçük küçük paraları önemseyerek yatırım yapmamız gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Eğer bu yatırımları yapabiliyorsanız ve bu paranın da eğer büyüdüğünü görürseniz bu size güzel bir motivasyon sağlar ve artık tam tersi olur ve harcamalarınızı da çok ciddi anlamda düşürmeye başlarsınız. Eğer bu işi yapmaya başlarsanız çok hızlı bir şekilde yol alabileceğinizi düşünüyorum. Biz duygularımızın değil, duygularımızın bizim esirimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Bazen yorumlar geliyor. Biz bir şey almadan nasıl yaşayalım, temel ihtiyaçlarımızda mı almayacağız? Ben böyle bir şey demiyorum. Yani kesinlikle temel ihtiyaçlarınızdan çok fazla taviz vermeyin. Yani taviz vermeyin dediğimde çok abartmadan tabii ki. Benim derdim temel olmayan ihtiyaçlarınızda gıdadan bahsetmiyorum. Diğer tüketim ürünlerinden bahsediyorum. Eğer ki belli bir seviyeye ulaştıktan sonra zaten siz kendi yaşamınızı garanti altına aldıktan sonra ve finansal özgürlüğe ulaştıktan sonra istersen istediğin ürünleri istediğin kadar alabilirsin. Eğer finansal özgürlüğü sağladıktan sonra da inanıyorum ki daha mantıklı düşünerek alacaksın. Çünkü finansal özgürlüğün sana vermiş olduğu haz ve mutluluğu aslında yaşadığın için daha seçici olacaksın. Büyük holding patronları fark ettiyseniz çok lüks yaşamlar yaşamıyorlar. Yani paranın nasıl biriktiğini biliyorlar. Şimdi şöyle bir tweet okumuştum Twitter'da. Bodrum'da yaşayan birisi yazmış aslında bu tweet'i. Alt komşum demiş, yabancı, 3 senedir aynı tişört ve şortla geziyor. Evini kendisi temizliyor ama yemesinden içmesinden hiç kesmez. Biliyorum ki çok zengin. Bizim Türk tatilciler yazına geldiği zaman ilk önce evine bir temizlikçi alır ve her yeri temizletir. Tatilde pahalı elbiseler giyer ve bilezik takarlar. Burada anlatmak istediğim şey aslında duygularımızı kontrol altına alabilmek. Siz bir şey aldığınız zaman başkalarına hava atmak için almıyorsunuz. Ama aslında içten içe başkalarına da hava atmak için alıyorsunuz. Ama bunu inkar ediyorsunuz. Farkında değilsiniz. Önce bunu bir kabullenmek gerekiyor. Eğer bunu kabullenirseniz daha bilinçli olacaksınız. Buna da eminim. Kendiniz için yaşamayı öğrendikten sonra kendiniz için daha mutlu olacağınız, daha minimal bir yaşam tercih edeceksiniz. Ben öyle olacağına inanıyorum. Yine dop dolu bir video oldu. Bunun gibi dop dolu videolar gelsin istiyorsanız lütfen öncelikle videomu beğenip kanalıma abone olun. Eminim ki birlikte çok daha büyük bir aile olacağız. Hep birlikte finansal özgür olduğumuz günleri de göreceğime inanıyorum. Ama bunun için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin ki daha motivasyonlu içerikler hazırlayabileyim. Sonuçta ben de insanım ve benim de bir duygularım var. Videolarımın izlendiğini görmek beni motive ediyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.